Estetik cerrahi ile ilgili merak ettiklerinizi operatör doktor Ahmet Dilber ile konuştuk. Buyurun efendim. Kadın erkek fark etmeksizin güzelliğimizi konuşacağımız bu bölümde estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Dilber'le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi Sibel Çakı'nın eşliğinde hep birlikte izliyoruz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Sadece estetik açısından değil, işte doğru nefes alıp vermemiz bile bazen zorlanıyor ki son zamanlarda benim de burnumda bir tıkanıklık hissedebiliyorum. Sadece hani burun estetiğinin dışında burnumuz için de yapılan operasyonlar var. Tabii ki. Yani zaten bu yapılan operasyonlar şekille ilgili değil sadece. Aynı zamanda içerideki nefes alma problemlerini de düzelttiğimiz operasyonlar oluyor. Zor operasyonlar mı hocam? Burun operasyonları. Burun ameliyatları teknik açıdan zordur. Fakat hasta açısından süreci çok zor değildir. Teknik açıdan ameliyattaki 1 milimetrelik farklar bile sonuç belirleme açısından çok önemlidir. Ama yüz ameliyatları genel olarak ağrı açısından rahat ameliyatlardır. Burun da bunlardan bir tanesi. Çok fazla ağrı şikayeti olmaz hastaların. Ameliyattan sonra özellikle 2. 3. günde yüzde şişlik olur. Bu da yaklaşık 1 hafta sonra geriler. Yani hekim açısından teknik olarak zor ameliyatlardır ama hasta açısından sürecin nispeten rahat olduğunu söyleyebilirim diğer Evet, ameliyatlara aslında en göre. hassas organlarımızdan biri burun. Ufacık bir şeye çarptığımız zaman bile burnumuzdaki o acı, burun direğimiz sızlar denir ya. Çok doğru, çok doğru. Burnun aslında önemi yüzün ortasındaki organ olduğu için diğer bütün yapıların güzelliğini ön plana çıkarıp veya gölgeleyebiliyor. Yani birisinin kaşının, gözünün güzel olması, burnunun kötü olması nedeniyle gölgede kalabildiği gibi güzel burunlu bir insanın yüzündeki diğer yapıların güzelliği daha çok ortaya çıkmış oluyor. Travma açısından baktığımızda ise ameliyattan sonraki özellikle ilk 1,5 ayda çok ciddi bir darbe almamak önemlidir. Ama daha sonrasında büyük bir darbe almadıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz burunla ilgili. Evet. Hocam aslında şöyle yapalım mı? Mesela diyelim ki ben burnumdan rahatsızım ve size geldim. Önce yapılan tetkik ve tahliller neler? Yani istediğimiz burun, bir operasyon, rinoplasti, burnumuzun şekliyle ilgili bir şey yapılacak. Önceden yapılması gereken tetkik ve tahliller var mı? Şimdi öncelikle hasta bize geldiğinde burun içi muayenesini yapıyoruz. Burun etlerinde herhangi bir büyüklük var mı? Septum deviasyonu dediğimiz burnun ortasındaki kıkırdakta herhangi bir eğrilik var mı? Bunun analizini yapıyoruz. Yani nefes almasına zarar veren bir problem var mı? Daha sonra şekille ilgili problemlerini analiz ediyoruz. Bunu hem bilgisayar çalışmasıyla, simülasyonlarla yapıyoruz hem de muayene sırasında hastayla konuşarak deformitelerini belirleyerek yapıyoruz. Daha sonra bütün ameliyatlar için rutin olarak yapılan tetkikler işte az önce söylediğimiz gibi COVID-19 ve diğer kan tahlilleri ve anestezi doktoru muayenesi yapılıyor. Lokal veya genel anestezi mi burun uygulanıyor? ameliyatlarında teorik olarak 2 türlü de yapılabilir ama ben genel anesteziyle yapmayı tercih ediyorum. Ağrılı, acılı mı? Ağrı açısından rahat ameliyatlardır bunlar. Ameliyat sonrası ağrı şikayeti hastaların %80'ine yakınında hiç ağrı şikayeti olmaz. Yüz ameliyatları genel olarak ağrı açısından rahattır. Ama dediğim gibi yüzde şişlik olur ameliyattan sonra özellikle 2. günde. Bu da yaklaşık 1 hafta sonra geriler. Düzelir. Peki hocam baktığımız zaman tabii ki teknoloji ilerliyor her geçen gün. Her şey değişebiliyor. Bundan 10 yıl önce baktığımızda rinoplasti burun operasyonlarından sonra gerçekten yüzde korkunç bir şişlik, morarma. Bir de tamponlar vardı. Şimdi yine aynı şekilde operasyon sonrasında tampon var mı? Eğer hastanın septum deviasyonu yani içerideki eğriliğine bir müdahale yapıldıysa tampon kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu konulan tamponlar silikon ve delikli tamponlardır. Hasta hemen ameliyattan sonra dahi nefes alabilir ve çıkarılırken de acımaz. Eskiden gazlı bezlerle içeriye
tampon yapılırdı ve onlar çıkarırken etraftaki dokulara yapıştığı için oldukça ağrılı bir işlemdi ama şu an tampon çıktıktan sonra hastalar "Ha, bu kadar kolay mıydı" diye tepki verirler genellikle. Öyle ağrı açısından bir sıkıntı olmuyor. Konforlu bir operasyon. Peki yaş sınırlaması var mı burun rinoplastide? Yaş için kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşından itibaren yapılması uygun. Kıkırdak gelişiminin tamamlanması açısından. Özellikle bu 18-25 yaş aralığı cilt adaptasyonu açısından da avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Üst yaş sınırı yok aslında. Yani 60 yaşındaki bir insana da rinoplasti yapılabilir. Ama özellikle cilt yapısı kalınsa ve onlar ileri da yaşta ise cildin elastikiyeti bozulacağı için bu ameliyat kıkırdak ve kemikle ilgili bir ameliyattır. O kıkırdak ve kemiğe cildin iyi adapte olması açısından gençken olmak daha iyidir. Çünkü Daha iyi. gençken cilt daha elastik oluyor ve daha iyi adapte Hocam oluyor. sizi bulmuşken ben hemen kendimden bir örnek vereyim o zaman. Ben 10 yaşındayken tahterevalli'den düştüm ve burnumun kıkırdak dediğiniz kıkırdağım kırıldı. Küçük olduğum için tabii operasyon yapılmadı ama doktorum demiş ki yani ileride yaş aldıkça burunda şekil değişikliği olabilir. Şimdi ben bakıyorum gerçekten burnumun aslında siz çok iyi anlıyorsunuz. Hani normal gözle görüldüğü zaman düzgün duruyor ama burnum normalde yamuk bir buruna sahibim. Bu da benim aslında nefes almamı da etkiliyor. Bunun için de rinoplasti operasyonumu geçirmem gerekiyor benim. Küçük yaşta geçirilen travmalardan sonra kıkırdağın pozisyonunda küçük değişiklikler bile olsa o daha sonra kıkırdak büyümeye devam ettiğinde anormal pozisyonda büyüme yapabiliyor. öyle. İleride eğer dışarıdan şekliyle ilgili bir problem yoksa sadece o kıkırdağı düzelttiğimiz septoplasti dediğimiz bir operasyon yapılabilir bunun için. Zor mu? O da aynı şeyler mi geçerli yine? O çok daha basit bir operasyon. Yine genellikle genel anestezi altında yapılıyor ama hiç şekline müdahale etmeden sadece nefes almakla ilgili problemi düzeltebilen böyle yarım saatlik basit bir O operasyon. zaman Ama size geleceğim ben. burun estetiği de yani şekliyle ilgili bir problemi varsa hastanın zaten burun estetiği ameliyatının bir parçası o. Ranında müdahalesi. Dolayısıyla eğer estetik ameliyat düşünülüyorsa onunla birlikte yaptırmak daha mantıklı. O Ama zaman şekil hocam, güzelse buna gerek yok. Bilmiyorum tabii. şekli düzgün duruyor mu bilmiyorum ama Güzel. güzel mi? İyi tamam sizin gözünüzde güzelse idare edebilirim. Peki hocam geldiğimiz zaman birkaç tane de mesela ben ürkek ve korkağım. Belki de biraz korkuyla birlikte kaygılar da yaşayabiliyorum. Hani her şey lokal anestezi almışken her şey olsun dediğimiz zamanlar. İşte kombine olabilir mi? Kombine ameliyatlar çok sıklıkla Burun yaptığımız ameliyatıyla işlemler aslında. beraber, Burun evet. ameliyatıyla beraber vücuttaki başka bölgelerin estetik ameliyatları kombine edilebilir. Bunlar burunla ilgili de olabilir. Örneğin hastanın çenesi geridedir, alnı geridedir. Bunlar yani burun ameliyatına katkısı olsun diye bunlara müdahale yapılabilir. Yüzdeki diğer bölgeleri. Aynı zamanda vücuttaki diğer ameliyatlar da kombine edilebilir. Örneğin bir meme büyütme ameliyatıyla beraber rinoplasti veya işte karın germe, liposakşın bu ameliyatlarla beraber yapılabilir. Burada önemli olan husus anestezi süresinin çok fazla uzamasını istemiyoruz. Dolayısıyla 3 ameliyat, 2 ameliyat kombinasyonu uygun oluyor. Ama çok fazla 5-6 tane ameliyatta bir arada yapmaktansa 2 seansa ayırmak daha uygun olabilir öyle durumlarda. Hocam bir de şimdi az artık bakıyoruz her şey o kadar güzel ve o kadar rahat ki işte bir öğle tatilinde bile gidip yüzümüzde ufak dokunuşlar, botokslar falan yaptırabiliyoruz ve hemen normal hayatımıza, iş yaşantımıza, sosyal yaşantımıza dönebiliyoruz. Bir de son zamanlarda duyduğum bir şey, burun ucunu kaldırmak için de botoks. Var mı öyle bir şey? Botoks da kullanılabilir bunun için, dolgu da kullanılabilir. Bunlar geçici işlemlerdir. Yani Geçici. ameliyatta elde ettiğimiz sonuca benzer bir sonuç olmaz onlarda genellikle. Ama çok minimal deformitesi varsa hastanın bu uygulamalar da yapılabilir. Harikasınız. Çok teşekkür Ben ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Tekrar görüşeceğiz. Sizinle konuşacağımız çok konu var. Teşekkür ederim. Sağ olun.